Vahşi olanlar. Güçlü boz ayı. Küçük, güçlü karınca. Eşsiz timsah. Yok edilemez gergedan böceği. Çekiçli mantis karidesi. İçlerinde en güçlüsü hangisi? En güçlüler. Ayı. Kuzey Amerika'nın eşsiz güzellikteki dağ eteklerinde en güçlü sakini devreye geziyor. Yarım ton ağırlığa ulaşabilen boz ayılar, santimetre kare başı 500 kilonun üzerinde ısırma gücüne sahip ve saatte 50 kilometre hızla koşabilen saldırgan, zorlu hayvanlardır. ...10 santimetreden büyük pençeleri ve devasa omuz kaslarını taşıyan kocaman cüsseleriyle eşeleme ve vurma kapasiteleri olağanüstüdür. Bu harika yaratıklar, arka ayaklarının üstünde dik durduklarında 3 metre boyuna gelip kendi türleri dışında herkesin üzerinde durabilirler. Rengi kendini cesurca savunsa da ayılar inanılmaz kas gücüyle, öldürücü pençeleri ve güçlü çeneleriyle birlikte geyiklere karşı muazzam bir rakip olduğunu kanıtlar. Bölgeye has iri yapılı ve son derece dayanıklı olan bu ayılar, soğuğa direnmek ve mevsimsel besin kaynaklarından en iyi şekilde yararlanabilmek için yaratılmışlardır. Boz ayıların koku alma duyusu o kadar güçlüdür ki suyun altındaki balıkları bile koklayarak ayırt edebilirler. Her biri birkaç kilogram olan ve yıllık göçlerini akıntıya karşı yapan somon balıkları ayıların neredeyse tüm kış stoklarını destekleyerek bol miktarda yağ içeren öğünler sağlar. Kış uykusuna yatmadan önce vücut ağırlıklarının neredeyse 2 katına çıkarmaları gerekir. Mükemmel birer yüzücüdürler ve soğuğa karşı iyi yalıtılmışlardır. Böylece Alp sularında bolca vakit geçirebilirler. Ölümcül karşılaşmalar nadir olsa da bu ayılarla karşı karşıya gelindiğinde ölümüne dövüştükleri bilinmektedir. 20 santime 20 santim uzunluğundaki pençeleri yine yarısı kadar uzun pençelerle birleştiğinde ormanda boğuşma seslerini duyabiliriz. Yetişkin bir erkek omuz hizasında 1 metre boyunda, 2 metreden uzun bir gövdeye ve köpeklerden bile daha güçlü bir koku alma duyusuna sahiptir. Sık sık suya gömülen bu avcıların muazzam cüssesi, kendilerini sık sık çevreleyen girdaplı akıntılardan etkilenmemiş gibi görünen 4 güçlü bacak tarafından desteklenmektedir.
Etkileyici hafızaları olan, son derece zeki hayvanlar olan yavrular, anneleriyle birlikte sadece 2 mevsim geçirerek mevsimsel yiyecek akışını, bu yıllık ziyafetleri aramak için en iyi yerleri ve onları yakalamak için gereken avlanma tekniklerini öğrenirler. Şu an somon balığının cazibesine kapılan yetişkin boz ayıların birbirlerini tahammül ettiği ender zamanlardan birindeyiz. Bir boz ayının 30 santimetrelik devasa ağzı, her biri 5 santimetre uzunluğunda 4 köpek dişini barındıran bir ağızdır. Çeneleri o kadar güçlüdür ki 20 santimetre çapındaki çam ağaçlarını bile ısırabildikleri görülmüştür. Kış yaklaşırken ayılar yiyebildikleri kadar yiyecektir. Somon balığının bol olduğu zamanlarda bile bu hayvanlar bol somon balığından otlara, yemişlere, geyiklere ve hatta sığırlara kadar her şeyi yemeye devam edeceklerdir. Kış uykusuna hazırlanırken her gün en az 1 kilo alabilmektedirler. Burunlarıyla dünyada yön bulan bu usta hayvanlar, önceden gittikleri bol yiyecekli yerleri hatırlar ve tekrar tekrar ziyaret ederler. Güçlü bedenleri, kuvvetli duyuları ve güçlü pençeleriyle bu boz ayılar hayvanların en güçlüsü olabilir mi? En güçlüler. Karıncalar. ...12.000'den fazla türüyle dünyadaki karıncalar oldukça çeşitlidir. Ancak hepsi de oldukça serttir. Kendi bölgelerinin güçlü koruyucuları olan bu karıncalar... ...istenmeyen misafirleri göndermekten çekinmezler. Dayanıklı çeneleriyle hem keser, hem ısırır, hem de taşırlar. Hatta bazen köle olarak yetiştirecekleri diğer türlerin yumurtalarını da taşırlar. Diğer zamanlarda da kendilerinden çok daha büyük kurbanları taşırlar. Ve öyle ki kimi zaman da kurbanlarını devleri savuşturmak için silah olarak kullanırlar. Dünyanın karıncaları yeni toprakları kolonileştirmek için mükemmel bir şekilde tasarlanmış kanatlı gruplarıyla hüküm sürüyor. Bu minik savaşçılar kendi ağırlıklarının 50 katına kadar yük taşıyabilen ve rakiplerini sıkıştırıp parçalayabilen çeneleriyle son derece güçlüler. Avustralya'nın tropikal ormanlarında yeşil ağaç karıncalarına çok sık rastlanır. Kolonileri yarım milyona kadar ulaşabilen tamamen işbirlikçi bu sosyal böcekler yuvalarını yüksek dallardaki yapraklardan inşa ederler. Küçük boyutlarına oranla karıncaların kasları daha büyük hayvanların kaslarından çok daha kalındır. Miligramı miligramına çok daha fazla güç üretirler. Eğer insanların kasları karıncalarınkiyle aynı ölçüde olsaydı başımızın üzerinde bir araba sallayabilirdik. Büyük işçi karıncalar yuvanın dışını birlikte örerler. Vücutları zincir şeklinde birbirine bağlı olan karıncalar zincirin uzunluğunu birer karınca eksilterek yaprak kenarlarını birbirine yaklaştırır. Diğer işçi karıncaların çenelerinde koloninin yapışkan beyaz larvaları taşınır. Bunlar zikzaklar halinde sıkılarak yuvanın yapraklarını birbirine sıkıca bağlamak için kullanılan bir ipek üretir.
Tek bir koloni birkaç yuva yapar. Bazı yerlerde aynı koloniye ait bir düzine ağaca yayılmış 150'den fazla sayıda yuva bulunur. Bunlar bu hırçın minik savaşçılar tarafından öylesine vahşi savunulur ki koloniler arasındaki bölgeler genellikle böcek giremez alanlarıdır. Oval yuvalar 50 santimetre uzunluğunda olabilir. Eğer yoldan geçen masum biri tarafından kapıları çalınırsa bu 8 milimetrelik bölgesel asker sürüsü açık çeneleriyle çılgınca el kol hareketleri yaparak kavgaya hazır bir şekilde dışarı fırlar. Yeşil karıncalar birçok saldırı ve savunma tekniğine sahiptir. Sayıca güçlü olmalarının yanı sıra askorbik asit spreyi salgıladıkları bir ısırıkları vardır. İşbirliğine dayalı bir savaş planı ve bazı etkileyici güreş hareketleriyle koloninin bir kısmı kurbanını kavrayıp sıkıştırırken diğerleri onu parçalayarak larvalarına yedirir. Devasa kolonileriyle bazı ormanlarda karınca sayısı toplam böcek sayısının yarısını oluşturmaktadır. Gezegendeki her bir insana 1,5 milyon karınca düşerken aradaki dev boyut farkına rağmen dünyadaki insanların ve karıncaların toplam ağırlığı neredeyse aynıdır. Kurak Arizona çöllerinde bu hasatçı karıncalar çiftleşme için gökyüzüne uçmak üzereler. Kanatlı yürüyen dişiler ve erkek arılar yuvanın etrafında toplanır. Meksika boynuzlu kertenkelesi günlük aktivitelerini karıncaların en aktif olduğu zamana denk getirir. Hasatçı karıncalar son derece zehirli yaratıklardır. Tüm böcekler arasında en zehirli olanları. Onları bütün olarak yutan boynuzlu kertenkelenin kanında zehri zararsız hale getiren nötrleştirici bir madde bulunur. Bazen bir intikam saldırısı düzenlenir ancak yavaş hareket eden kertenkele onların iğnelerinden etkilenmez. Feromonların havayı ıslatmasıyla erkekler ve dişiler bir araya gelir ve adeta bir çiftleşme kargaşası yaşanır. Çiftleşme bittiğinde erkek arılar ölür. Dişilerse kolonileşecek bir yer bulur ve kanatlarını koparır. Artık onlara ihtiyacı yoktur. Hayatta bir kez ele geçecek bu fırsat için erkekler dişilerin üzerine üşüşür. Birkaçı bir tanesiyle çiftleşmeye çalışır. Bundan sonra dişi yeni bir koloni kuracaktır. Güçlerini, zehirlerini ve kaslarını gizleyen minik bedenleriyle koşuşturan karıncalar bildiğimiz en güçlü hayvanlar mı? En güçlüler. Timsah. Nehirler aktığından beri karanlık sürüngenler o sulara hükmetmiştir. Bir timsahın kusursuz çenesi şimdiye kadar kaydedilmiş tüm hayvanlar arasında en güçlü ısırma kuvvetine sahiptir. Kudretli T-Rex'e bile rakiptir. Pusuda bekleyen bir avcının tam tanımı olan timsah hızlı, güçlü ve hedef tanımaz. Ve istediğinde neredeyse hiç görünmez. Sert kaslardan oluşan kuyruklarıyla hareket eden timsahlar tüm vücutlarını suyun dışına fırlatabilir ve devasa çenelerini doğrudan hedeflerine yöneltebilirler. Nil timsahlarının en büyükleri 700 kilonun üzerine ulaşmıştır ve onlar için hiçbir şey kural dışı değildir. Gözlerindeki büyüteç kristalleri sayesinde mükemmel bir dürbün görüşü sağlayan timsahlar aynı zamanda su altında kullanmak için şeffaf bir göz kapağına sahiptir. Ve avlarına müthiş bir sessizlikte yaklaşırlar.
200 kilogramlık bir antilop son derece makul bir hedeftir. Çenesine bir antilop aldığında timsahın boğazının arka tarafındaki kapakçık içine hiç su almadan hayvanı yüzeyin altına çekmesini sağlar. Saatlerce su altında kalabilirler ve istedikleri zaman dışarı sıçrayabilirler. Çene yapıları yakalamak ve tutmak için o kadar mükemmeldir ki, o kadar muazzam bir güç üretir ki kurbanlar çaresiz kalır. Timsahlar derilerindeki hassas pullar sayesinde avlarının titreşimlerini algılayabilirler. Böylece göremeseler bile avlarının varlığını hissedebilirler. Güneşlenirken ağzını açması, vücudu ısıyı emmeye devam ederken timsahın beyninin aşırı ısınmasını önler. Neredeyse tamamen kaslardan oluşan kuyruklarıyla hareket eden bu en büyük sürüngenlerin mükemmel yüzücüler olduğu ve açık okyanustan nehrin 150 kilometre yukarısına kadar seyahat edebildikleri bilinmektedir. Bilinen en büyük tuzlu su timsahı 7 metreyi aşmıştır. Tarih öncesi bir zarafete sahip olan bu timsah, kuyruğundaki kabarık pullarıyla suyu vücudunun her iki tarafına yönlendirerek yüzme verimliliğini artırır. ...4,5 metrelik bir tuzlu su timsahının çenesine güç veren kaslar... ...dişlerinin metali delmesine yetecek 2 ton basınç üretiyor. İnsanlardaki %3 ila %4'lük dönüşümün aksine yediği her şeyin %50 ila %70'i ete ve enerjiye dönüşür. Yiyeceğin enerjiye dönüşüm oranı bu kadar yüksek olan timsahlar aylarca yemek yemeden yaşayabilirler. Timsahlar zırhlı vücutları, güçlü kuyrukları, inanılmaz çene güçleri ve eşsiz pusu tekniklerinin yanı sıra dış kulak kapaklarıyla da sürüngenler arasında en gelişmiş işitme duyusuna sahiptir. Acaba aralarındaki en güçlü hayvan timsah mı? En güçlüler. Gergedan böceği. Ulu ağaçları ve akan nehirleriyle ormanlar büyük bir gücün sembolüdür. Ancak bitkilerin, dalların ve yaprak çöplerinin üzerinde koşuşturan bir yaratık kendi ağırlığının 850 katını kaldırabilecek kadar güçlüdür. Ormanları süsleyen kuşlardan ve yılanlardan daha sert olan bu sert savaşçı şüphesiz gezegendeki en güçlü hayvanlardan biridir. Dünyanın en büyük ve en sıra dışı böcekleri arasında yer alan olağanüstü gergedan böceği, Avustralya bok böceklerinin de en büyüğüdür. Bu sert tıknaz boynuzlu böcekler 6 santimetre uzunluğunda olabilir. Uçarken sadece arka kanatları çırpınır. Bu uçan hantal böceklerin ön kanatları, altta kalan arka kanatlar için sert bir kılıf şeklindedir. Ayaklarının ucundaki minik pençeler tutunmalarına yardımcı olurken 3 çift uzun eklemli bacak böceği bir sonraki dövüşüne daha da yaklaştırır. Daha büyük boynuzları olan erkekler daha küçük boynuzlu erkeklere üstünlük sağlar ve böylece ağaçların öz suyuyla beslenmeye gelen dişilere ulaşabilir. Dişiler etraftayken
erkekler boynuz boynuza savaşa girerler. Amaç rakiplerini taşıyıcı daldan uzaklaştırmaktır. Böcek dünyasının bu iki devi birbirlerinin varlığından korkmamalı. Gergedan böceği vejetaryen bir beslenme tarzına sahipken kendine güvenen peygamber devesi alt edebileceğini bildiği böcekleri avlama eğilimindedir. Dayanıklı gergedan böceği bir sıçrama tahtası olarak kullanılabilir. Her bir çift sert çatallı boynuz neredeyse birbirine değiyor. Bu erkekler düşmanlarını devirmek amacıyla sadece çimdikleyebiliyorlar. Sert dış iskeletleri saldırılara, darbelere ve düşmelere karşı koruma sağlar ve devrilmeleri halinde bu kanatlı savaşçılar uçarak kaçabilirler. Gergedan böceklerinin bacaklarında sağlam kavramaya yardımcı olan kaval kemiği çıkıntıları vardır. Bu, etli kurbanlarını kavramaya yardımcı olan diken dolu bacaklara sahip peygamber devesinin bacaklarından çok farklı bir kullanım şeklidir. Hayvanlar alemindeki en büyük ve en ayrıntılı silahlardan bazılarına sahip olan bu zorlu böcekler, bitmek bilmeyen bir savaş için en sevdikleri dallarda bir araya geliyor. Bu Herkül boynuzlu böcekler oldukça sert. En güçlüler. Mantis karidesi. Renkli mantis karidesi, hayvanlar alemindeki en karmaşık ve tuhaf görünümlü gözlere sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda 22 kalibrelik bir mermiye eşdeğer güçte bir darbe de yapabilir. Mantis karidesinin güçlü ikinci ayağı müthiş yırtıcı pençesidir. Bazıları sopa, bazıları da mızrak olarak biçimlendirilmiştir. Bu sert kabuklular o kadar güçlü bir darbe indirebilirler ki bir akvaryum camını bile parçaladıkları bilinmektedir. Bizimkinin 5 katından daha fazla olan 16 görsel pigmente sahip bu saplı gözlerin her biri stereo görüşe sahiptir. Bazı mantisler önceden var olan yuvalarda saklanmayı tercih ediyor gibi görünse de iyi yuvalar oldukça az. Bu yabani karidesler karşısında kim olursa olsun agresif bir şekilde mücadele edecektir. Bu mantislerin vuruş hızı bilinen en hızlı tepkilerden biridir. Bazıları saniyede 10 metreye varan hızla vurabilir. Görsel avcılar olan bu hızlı yaratıklar kızıl ötesi, mor ötesi ve polarize ışığı görebilirler ve bunların hepsini saplardaki gözleriyle görürler. Vücutları da mevcut yuvalarının rahatlığında güvenli bir şekilde gizlenmiştir. Bir yengecin dış iskeletine çekişle vurmak çok az canlının yapabileceği bir şeydir. Ancak mantis karidesinin sopasından gelen birkaç darbe fazlasıyla yeterlidir. Çekiç benzeri uzantıları, muazzam kabuk parçalama kuvvetinin üretilmesine yardımcı olan bir mandal ve yay mekanizmasına sahiptir. Göz kamaştırıcı ağız uzuvları ve uzantıları bu güzel mantis karidesinin bir dizi kas, yengeç, istiridye ve salyangozla beslenmesini sağlar. İster görüş gücü, ister bedensel gücü ya da tepki süresinin gücü olsun, bu göz kamaştırıcı küçük karides hayvanların en güçlüsü olabilir mi? Devasa ayı, korkusuz karınca,
heybetli timsah, zırhlı gergedan böceği ya da çekiçli mantis karidesi, hangisi en güçlüsü?